Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğimiz çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem, desenim için de böyle yeşil, sarı ve pembe 3 tane artık ip kullanacağım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de gösteriyorum. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, cıvıl cıvıl bir patik oldu. Çeyiz için de çok uygun. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi ben patiğime burundan başlayacağım. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri döndüm, arka yüzdeyim hanımlar. Diğer şişimi aldım. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında yine ilmek çıkartacağım. Tığ yardımı ile, başlangıç yerleri biraz sık olduğu için tığ yardımı ile sırasıyla ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. 5 ilmek oldu ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. 4 şişimizde de böylece 6 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişimdeyim. Boş olan şişimizin sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 3. şişime geldim. Yine düz örgü uygulaması yapıyorum hanımlar. Sırayla ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu şekilde. Şimdi bir sırayı hanımlar tamamlamış oluyoruz. 4 şişimizi de örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Çünkü patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimi de öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından hemen 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. Hemen 2 ilmek örüyorum başa. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her bir şişe 15'er ilmek yapınca 4 şişteki ilmek sayısı 60 oluyor. Altının kat olduğu için bakın model tam denk geliyor. Bir de hafif toplayan bir model. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. 4 sıradan oluşan modelimizin hanımlar şu anda ilk sırasını yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi, ilk krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeşil ipimi ekleyeceğim buraya. 4 ilmek yeşil öreceğim. Şu 1. Hemen şu yeşil ipimizin ucunu kreme düğümleyeyim hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Hemen şuraya düğümümü attım. 4 yeşil örecektik. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek yeşilimizi ördük. Şimdi ilk kremi örmeden almıştık. Yanına 4 ilmek yeşil ördük. Devamında 2 krem örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 4 tane yeşil örüyoruz. 2 krem örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 tane yeşil örüyorum. İkinci şişimdeyim. 3 ve 4. yeşilim. 2 krem örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmek yeşil. 2 krem örmeden aldım sağ şişime. 4 tane yeşil. 2 tane krem örmeden alıyorum sağ şişime. 4 tane yeşil. 2 krem örmeden aldım. 4 ilmek yeşil düz örüyorum. 2 tane krem örmeden aldım. 4 yeşil. 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3, şu da 4. yeşilim. 2 kremi örmeden aldım. 4 yeşil. 2 krem örmeden aldım. 4 yeşil ve son bir krem ilmeğimi de örmeden aldım. Modelde 1. sırayı tamamladık. Tekrar ilk şişimizde 2. sıradayız. 1. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın kremimi yine örmeden aldım. 4 yeşilimi yine yeşil ipim ile düz örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. 4 yeşil ilmeğimi düz örüyorum. 1. sırada yaptığımız işlemin aynısını 2. sırada da tekrar ediyoruz. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örerken krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum.
Üçüncü şişimdeyim. Aynı işleme üçüncü şişimde de devam ediyorum. Evet. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Modelimizin hanımlar ilk iki sırasında bir yeşil ipimizi kullanmıştık. Üçüncü ve dördüncü sırada kremimi kullanacağım. Şimdi bu sıramızda hanımlar bakın 2 tane krem var. 4 tane yeşil var. Bu kremleri bakın 2 krem. Bu sağdaki kremi sağındaki yeşil ile yer değiştireceğim. Bu soldaki ikinci kremi de solundaki yeşil ile yer değiştirerek öreceğim. Püf noktamız şu: krem ilmekler önden gelecek şekilde, yeşiller de arkadan gelecek şekilde yer değiştirerek öreceğiz. Bakın şurada bir tane krem var. Hemen bunu solundaki yeşil ile yer değiştireceğim. Krem önden gelecek şekilde, yeşil arkadan gelecek şekilde. Sırasıyla yer değiştirdim, ilmeklerimi düz örüyorum. Hemen yanındaki bu 2 tane yeşili örmeden aldım. 4 yeşilimiz var. Ortadaki 2 yeşili örmüyoruz. Tekrardan hemen bu kremi sağındaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşilimi ördüm. Bu soldaki yeşili de soldaki kremi de hemen solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Yine krem ilmeğim önde, yeşilim arkada. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar, ilk modelimizi burada bu şekilde oluşturduk. Şeklimiz böyle. Şimdi yine devam edeceğiz hanımlar modelimize. Ortadaki 2 tane yeşili örmeden alıyoruz sağ şişimizi. Yeniden bu krem ile sağındaki yeşili yer değiştirerek örüyorum. Buradaki kremi de solundaki yeşil ile yer değiştirdim. Önce yeşil, sonra da kremimi ördüm. Yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla örüyoruz. Tekrar ortaya 2 tane yeşil örmeden alacağım. İkinci şişimde de aynı modele devam ediyorum. Krem ile yeşil ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Ortadaki 2 kremi sağındaki ve solundaki yeşillerle yer değiştirerek örüyoruz. Dediğim gibi püf noktamız, krem ilmeklerimiz önden gelecek şekilde, yeşiller de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve sonrasında yer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi sırasıyla düz örüyoruz. Bu ortadaki 2 yeşili de örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu şekilde 3. şişime geldim. Hemen buradaki kremi de solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum. Ortadaki 2 yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Yine diğer modelimizi de kuruyorum. Model kurulumu böyle hanımlar. Model ördükçe kendini gösterecek, ördükçe şekillenecek. Yine ortadaki 2 yeşili örmeden aldım. Aralardaki 2'şer kremi de yanlarındaki yeşillerle yer değiştirerek örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. 4. şişime geldim. Yine buradaki yeşili de örmeden alıyorum. Model kurulumuna yine 4. şişimizde de devam ediyoruz. Aynı işlemi 4 şişte de uyguluyoruz. Aradaki 2 yeşilimi aldım. Tekrar modelin kurulumunu yapıyorum. İlmekleri yer değiştirerek örüyorum. Bu 2 yeşili örmeden aldım. Bakın burada bir yeşil, bir krem kaldı. Bu kremi yeşilin önüne alarak önce kremimi, sonra da yeşilimi ördüm. Modelimizde hanımlar 3. sıramızı böylece tamamlamış olduk. Şimdi geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. İlmeklerin tamamı düz örülüyor. Evet, ilk şişimizi ördük. 4 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. 2. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimin hepsini krem ipim ile örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum krem ile. Bir sıra düz öreceğiz. İlk modelimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. 4. sıra modelimizin son sırası.
Evet, geldik 4. şişimize. Buradaki ilmeklerimi de yine örüyorum. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. İkinci modelim için sarı ile örmüşüm. Yine sarı ipimi şöyle hazırlıyorum. İlk modelimizi yaparken kaydırmalı bir model hanımlar. İlk modelimizi yaparken bir tane krem örmeden almıştık. 4 yeşil örmüştük. Devamında 2 krem örmeden aldık. 4 yeşil ördük. 2 krem örmeden aldık. 4 yeşil ördük. Böyle devam etmişti modelimiz. İkinci modelimizde de yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi sarı ile öreceğim. 2 ilmek sarı ile öreceğim. 1, 2. Yine yeni eklediğimiz ip olduğu için sarı ipimin ucunu da şurada şöyle altta yeşilim var, ona düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye her eklediğimiz yeni ipte düğümümüzü atıyoruz. 2 tane sarıyı ördüm. Şimdi hanımlar 2 tane krem örmeden alıyorum. Bakın ortada 2 tane yeşil görünüyor. Şu ortada. Bu 2 yeşilin olduğu, 2 yeşilin üzerindeki 2 krem ilmeği örmeden alacağız. Devamında 4 tane sarı, 2 tane krem örmeden alacağım. Bu şekilde. Bakın ilk 2 ilmeğimizi sarı ile ördük. Yanına 2 krem örmeden aldık. 4 sarı örüyorum. 2 krem örmeden alıyorum. Model böyle kaydırmalı ilerliyor. 4 tane sarı örüyorum. 2 tane krem örmeden alıyoruz. Şu ikinci kremim. 4 ilmek sarı örüyorum. 2 krem örmeden alıyorum. Bu ikinci modelimizin ilk sırası oluyor. Bu şekilde. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde kuruyoruz. Sadece kaydırmalı bir model dediğim gibi. Kaydırmasını da zaten gösterdim. 2 çeşit kaydırma var. İlkini ilk modelimizde yaptık. İkincisini de şimdi ikinci modelimizde uyguladık. 4. şişimden devam ediyorum. Hemen ikinci kremi buradan örmeden aldım. 4 tane sarı örüyorum. 2 krem örmeden aldım. 4 sarı örüyorum. 2 krem örmeden aldım ve son 2 ilmeğimi sarı ipim ile ördüm. İkinci modelin ilk sırası böyleydi. Şimdi ikinci sırada yine ilk sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile ördüm. Kremlerimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile düz örüyorum. Bakın hanımlar, şeklimiz şu. Krem ilmeklerimi örmeden alıyorum. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada da yapıyoruz. Şöyle. Diğer 3 şişimizdeki ilmekleri de gördüğümüz renklerle aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 3. sıradayız. 3. ve 4. sıramızda yine ilk modelde olduğu gibi kremimizi kullanacağız. Şimdi bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Bu ilk sarıyı örmeden alacağım. Şimdi şöyle baktığımızda hanımlar, 4. şişimizdeki son 2 ilmek sarı, ilk şişimizdeki ilk 2 ilmek sarı. İlk modelde bu ortadaki 2 sarı örmeden alıyorduk. Bakın şurada ilk sarım ilk şişimde, burada ilkini örmeden aldım. Şimdi yine ilmekleri yer değiştirerek öreceğim. Yine krem ilmekler önden gelecek şekilde, sarılar da arkadan gelecek şekilde. İlk sarıyı örmeden aldım. Ardından krem ile sarıyı yer değiştirdim. Önce krem, sonra sarı ilmeğimi örüyorum. Şimdi de hemen bu krem ile solundaki sarıyı yer değiştirdim. Önce sarı, sonra da krem ilmeğimi ördüm. Bakın ilk şeklimizi oluşturduk. Ortada 2 tane sarım var, örmeden alıyorum. Bu şekilde. Tekrardan yine kremlerle sağ ve sollarındaki sarıları yer değiştirerek öreceğiz. Ortadaki 2 sarı ilmeği örmeden sağ şişimize alacağız. Şöyle. Ortadaki 2 sarıyı örmeden aldım. Tekrardan bakın sarı ve krem var. Krem önden gelecek şekilde, sarı arkadan gelecek şekilde yer değiştirip sırasıyla düz ördüm. İkinci şişimden devam ediyorum. Burada da hemen krem ve sarı var. Yine bu 2 ilmeği yer değiştirerek düz olarak örüyorum. Yine ortadaki 2 sarıyı örmeden aldım. Bu şekilde model kurulumunu yapıyoruz hanımlar. İlk modelde nasıl yaptıysak yeşilli modelde, sarılı modelde de aynı şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Ortadaki 2 sarıyı örmeden aldım. Yine burada ilmeklerimi yer değiştirerek örüyorum. Bu şekilde.
Ortaya 2 sarıyı örmeden alacağız. Bu şekilde devam edecek. 3 ve 4. şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde kuralım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3. ve 4. şişimde ördüm. Modelimi yaptım yine aynı şekil. Modelde şimdi 4. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. İkinci modelimizi de böylece tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk 2 modelimizi tamamladık. Geldik 3. modelimize. Bunda da pembe ipimi kullanacağım. Kaydırmalı bir model demiştim hanımlar. Bu modelimizde 1. 3. 5. 7. modelimiz aynı şekilde ilerlerken 2, 4, 6, 8. modelimiz aynı şekilde kurulacak. Bakın şu modelde göstereyim. Hemen şurada yeşil model var. Yeşil modelin tam aynı hizasında aynı şekilde 3. modelimiz pembe bu şekilde. Hani modeli bir öyle bir böyle kuruyoruz. İlkini yeşil gibi, ikincisini sarı gibi. Sırayla modelimizi öyle kuracağız. İlk modeli nasıl yapmıştık? İlk kremi örmeden almamıştık. Sonrasında yeşil kullanmıştık ilkinde. Şimdi ben rengarenk yaptığım için yeşil yerine pembe kullanıyorum. Şöyle 2 tane pembemi ördükten hemen sonra yine pembemin ucunu da buraya düğümleyeceğim. Buraya 2 pembe ördük. İlk modelde ne yapmıştık? 1 tane kremden sonra 4 tane renkli ipimi pembemi örüyorum. 2 tane krem örmeden alıyorum. 4 tane pembe örüyorum. 2 krem örmeden alıyorum. Bakın altta sarı var. Sarının üzerine gelen 2 tane kremi örmeden alıyoruz yine. 4 pembe 2 krem olacak şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şeklimiz böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelde 2. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 kremi örmeden aldım. 4 tane pembe örüyorum. Aralardaki 2'şer kremi örmeden alıyoruz. Pembe ilmekleri de pembe ile örüyoruz. Bu şekilde modelin 1. sırası ile 2. sırası aynı. Şimdi diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar 1. şişimizde modelde 3. sıradayız. 3 ve 4. sırada yine diğer modellerde olduğu gibi krem ipimizi kullanacağız. İlmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Bakın hanımlar, burada bir kremim, solunda da pembe var. Krem önden, pembe de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bakın şu ortadaki 2 pembeyi örmeden aldım. Yeniden krem var, sağında pembe var. Krem ile pembeyi yer değiştiriyorum. Yine krem ilmekler önden gelecek şekilde, renkli ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştirme işlemini yapıyoruz. Ardından yer değiştirdiğimiz ilmekleri düz örüyoruz. Bakın yine 2 pembe ilmeğimi örmeden aldım. Sonra yine ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Model kurulumunu bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Aradaki bir pembeyi yine örmeden aldım buradaki. Evet hanımlar, 3. sıramızda bu şekildeydi. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 3. sıramızı tamamladım geldim. Şimdi 1. şişimde modelde 4. sıradayım. Yine bu sıramızda ilmeklerin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Model kurulumu bu şekilde. İlk 3 modelimizi birlikte kurduk. Şöyle ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim krem ipim ile. Şimdi de tekrardan bir diğer modelimize başlayacağız. 4. modelimiz. 4. modelimiz de 2. modeliyle aynı şekilde olacak. Model bu şekilde kuruluyor. Ben 3 renk kullanmıştım. Yeşil, sarı, pembe. Tekrardan yeşil ipime geçiş yapacağım. Aynı modeli bu defa yeşil ipimle kuracağım. Bu 4. modelimiz 2. modeliyle aynı şekilde kuruyoruz. Bakın dediğim gibi 1, 3, 5, 7 bu modeller aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılırken 2. 4. 6. 8. modelimiz aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. 2. modelimde hanımlar ilk 2 ilmeğimi sarı ile örerek başlamıştım. Şimdi yeşil ile örerek başladım. Yanına 2 tane krem örmeden aldım. Bakın alttaki 2 pembenin üzerinde yer alan 2 kremi örmeden aldım. Devamında yine
4 yeşil, 2 krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Model kurulumu böyle devam edecek hanımlar. Bakın şeklimiz bu. 4 sıradan oluşan bu 4. modelimizi tamamlayacağız. Ardından 5.'ye geçeceğiz. Ben dediğim gibi patiğimde sırasıyla bakın. Yeşil, sarı, pembe. Yeşil, sarı, pembe. Yeşil, sarı, pembe. Yeşil, sarı. En son pembe. Artık burası yetiştiği için kullanmamışım. Bu kadar model yaptım bu şekilde. Toplamda kaç model yaptım? Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane model yaptım. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza ölçebilirsiniz. Ben 11 model yaptım ama belki siz 12 yaparsınız. Belki 13, belki atıyorum 9, 10. Yani sayı değişebilir. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, yapmak istediği ayak numarası, şiş numarası, ipinin inceliği, kalınlığı modelin boyutunu doğal olarak etkiler. Şimdi hep birlikte hanımlar kendi ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü örelim, gelelim. Ördükten sizlere zaten benim ölçüme dair sizlere mezura ile tam net ölçüyü de vereceğim. Bu bölümü örelim, gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Toplamda 11 tane desenimi yaptım. Desenimden sonra hanımlar artık bu renkli iplerimi kestim, arkaya uçlarını düğümledim. Çünkü patiğimizin devamında sadece ana renk ipimi yani kremimi kullanacağım. Hemen mezura ile sizlere boyun ölçüsünü de vereyim. 11 tane model yaptım ve bakın burnuna şu mezuramı sıfırlayarak ölçüyü veriyorum. 12,5 santim. Ön bölümü bu şekilde yapmışım. Ölçüm bu. Şimdi en son 11. modelin 4. sırasını yapmıştım. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine düz olarak örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra bu şekilde krem ipimle düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Burada bilek ayrımımızı yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani şişimde 15 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken hemen yanındaki şişten de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. Bilek ayrımında yani şurada bakın önce açıklamayı yapayım. İlmekleri yer değiştirerek ördük. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yerde ayrık bir görüntü oluşmasın diye. Şimdi patiğimizin yanlarına geçtik. Patiğimizin şu kenarlarına ben bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bakın şimdi ikinci şişime geçtim. Bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7, 8. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Çünkü ön yüzdeyim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece kenarlardaki haroşa ilmeklerimizi haroşa örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geçtim. Taban olan bölüm burası. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Son şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğimiz kaldı. Bunlar haroşa. Bunları hem ön hem arka yüzde zaten düz örüyoruz. Bilek ayrımına geldim. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şu anda geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6 oldu. 7, 8. Şöyle baktığımızda ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters örmeye devam edeceğim.
Bu şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada taban bölüm burası. İlmeklerimizi ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa öreceğiz. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim kaldı bilek kenarında. Bunlar haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Haroşalarımız düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar bilek ayrımına kadar geldim, geri dönüyorum. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeği ile birlikte kenarda toplam 8 ilmek haroşam. Bunları düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında hanımlar birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken arka bölümü, patiğinizi ayağınıza bir giyin hanımlar, bir ölçün. Arka bölümü, yani şurayı şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız. Bu şekilde ayağınıza ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ben 15 yaptım diye siz de 15 yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı ipinin inceliği, kalınlığı ya da şiş numarası patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle mutlaka ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda bu sol kenara topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. 25 ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 8 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimiz kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Şu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 25'i öreceğiz. 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi şu 6 ilmek bitene kadar örelim, gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü aradaki ilmeklerim bitene kadar ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesilecek hanımlar. Bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimizin tamamını aynı şekilde kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeğimi ilk şişten aldığım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Gizli kesim zaten patiğin arkasında belli bile olmuyor. Çok temiz, güzel bir görüntüsü oluyor. Evet, son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Buraya da 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyeceğim. Patiğimize bir bütün olarak bakalım topuğumuza. Şöyle sıkılayarak arka ilmek aralarından ipimi güzelce gizliyorum. Evet hanımlar, bakın topuğumuza. Ayağı giyince bakın şöyle esniyor, şöyle duruyor. Çok şık, temiz bir görüntüsü var. Bu şekilde. Patiğimiz bu. Hemen hanımlar, patiğimizi makine yağmada giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çeyiz için çok uygun, güzel bir patik oldu. Böyle elinizde artık ipleriniz varsa onları da değerlendirebileceğiniz hoş bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, modelimiz bu şekilde, mankendeki duruşu. Ayaktaki görüntüsü şöyle bakın. Tabanımız, kenarlarımız, topuk kısmı yine şu şekilde. Hemen düzelteyim şu kenarımızı. Modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.